LLM Serving Handbook serisinin ilk teknik konusuna başlıyoruz. Bu seride bir dil modelini production ortamında nasıl servis ettiğimizi en alt katmandan inceleyeceğiz. Tek tek konuları ele alacağız ve her konuda önce teoriyi kuracağız, sonra gerçek kodu okuyacağız, en sonunda da gerçek donanımda ölçüp kanıtlayacağız. İlk konumuz inference'ın anatomisi. Bir dil modeline bir istek geldiğinde içeride tam olarak ne oluyor adım adım göreceğiz. Dışarıdan bakınca bir model isteği çok basit görünür. Metin girersin, metin çıkar. Ama bir production serving sisteminin içinde o istek tokenization'dan, GPU üzerinde çalışmadan, memory ayrımından, scheduling'den ve streaming'den geçiyor. Bu videonun merkezinde tek bir fikir var. Tek bir istek aslında tek bir iş yükü değildir. Arka arkaya çalışan iki ayrı iş yükünden oluşur. Bu iki faza prefill ve decode diyoruz. Aynı model ağırlıklarını kullanırlar ama donanım üzerinde bambaşka davranırlar. Bu seride göreceğin neredeyse her optimizasyon tam olarak bu iki fazın arasındaki farktan doğuyor. O yüzden bu ayrımı sağlam oturtursak geri kalan her şey çok daha kolay anlaşılacak. Başlamadan önce bir noktayı belirtmek istiyorum. Bu bir başlangıç seviyesi kursu değil. Bu seride doğrudan sistem katmanına iniyoruz ve temel konuları zaten bildiğini varsayıyorum. Şu üç başlıkta rahat olman yeterli. Birincisi Transformer'ın mimarisi ve self-attention, yani query, key ve value mantığı. Bu videoda KV cache'in neden var olduğunu konuşacağız. O yüzden attention'ın ne yaptığını biliyor olman gerekiyor. İkincisi token kavramı ve modelin otoregresif şekilde, yani bir önceki token'a bakarak bir sonrakini üretmesi. Üçüncüsü ise temel GPU kavramları. FLOPS, yani saniyedeki işlem sayısı, memory ve memory bandwidth. Ama bunları henüz bilmiyorsan izlemeyi bırakma. İleride yer yer detaya indiğimizde hepsini konuşacağız. Ayrıca açıklamadaki GitHub reposunda bütün detayları bulup okuyarak da öğrenebileceksin. Inference'a dışarıdan bakınca gördüğümüz şey bu. Kullanıcı bir prompt gönderir, model bir response döner. Metin girer, metin çıkar. Bu görüntü doğru ama iki açıdan eksik. Birincisi, model aslında kelimeleri ya da cümleleri görmez. Tokenları görür. Yani araya bir tokenization adımı giriyor. Ham metin önce token ID'lerine çevriliyor. Model bu ID'lerle çalışıyor. Çıktığı da tekrar metne çeviriyoruz. İkincisi ve bu video açısından da daha önemlisi, model bir cevabı tek bir forward pass'te üretmez. Çok yaygın bir yanlış anlama var. Inference dediğin tek bir forward pass diye. Tek bir token için bu doğru ama tam bir cevap için kesinlikle değil. Bir cevap bir tane prefill geçişi ve ardından çok sayıda decode adımı demek. Bir şey daha netleştirelim. Burada training yok. Inference sırasında model ağırlıkları donmuş durumda. Hiçbir gradient hesaplanmıyor. Hiçbir optimizer state tutulmuyor. Sadece forward pass var. Training parametreleri öğrenmekle ilgilidir. Inference ise o sabit parametrelerin içinden tokenları olabildiğince verimli şekilde geçirmekle ilgilidir. Bu yüzden serving'deki dertlerin çoğu öğrenme dertleri değil, memory, scheduling ve token üretimi dertleridir. Bu basit resim performans hakkında bize hiçbir şey anlatmıyor. Modelin neden bazen güçlü bir GPU'yu yarı boş çalıştırdığını bu resme bakarak göremeyiz. O yüzden perdenin arkasına geçiyoruz. Bir isteğin sistem içindeki gerçek yolculuğu şöyle ilerliyor. Bu zinciri adım adım kuralım. Çünkü bu videodaki her kavramı bu harita üzerinde oturtacağız. İlk adım tokenization. Ham metin token ID'lerine çevriliyor. Model metni değil bu ID dizisini görüyor. Bu adım genellikle CPU üzerinde olur ve GPU'yu çok meşgul etmez. Ama token sayısı sonraki her şeyin maliyetini belirlediği için önemli. İkinci adım prefill. Modelin tüm promptu işlediği faz burası. Birazdan en ince detayına kadar bakacağız ama şimdilik aklında tut. Prefill bütün prompt tokenlarını aynı anda işler ve ilk token'ın çıkmasını sağlar. Prefill sonunda ilk output token üretilir. Kullanıcının ekranda ilk harfi gördüğü an burası. Bu an time to first token dediğimiz metriği belirliyor. Az sonra da ona da geleceğiz. Dördüncü adım decode loop. Model kalan tokenları teker teker üretir. Burada bir döngü var. Her adımda bir token üretiliyor. Üretilen token tekrar modele giriyor. Bir sonraki token üretiliyor. Uzun bir cevap bu döngünün yüzlerce kez dönmesi demek. Üretilen token ID'leri tekrar insanın okuyabileceği bir metne çevriliyor. Ve her metin kullanıcıya parça parça stream ediliyor. Tokenları tek tek gönderdiğimiz için kullanıcı cevabı yazılıyormuş gibi görüyor. Bu algılanan gecikmeyi azaltıyor. Bu zincirde iki aşama her şeyi belirliyor. Prefill ve decode. Yüksek seviyede şöyle düşünebilirsin. Prefill üretimin ne kadar hızlı başlayacağını belirler. Decode ise cevabın geri kalanının ne kadar hızlı geleceğini belirler. Videonun geri kalanında bu ikisini tek tek açacağız. Bu videodaki en önemli fikre geldik. Tek bir istek, iki iş yükü demek. Bu cümleyi gerçekten içselleştirmeni istiyorum. Çünkü bütün serinin omurgası bu. Üstte gördüğün hücreler bir promptun tokenları. Prefill fazında bütün prompt tokenları aynı anda paralel olarak işleniyor. Hepsi tek seferde modelden geçiyor. Bunu yapabiliyoruz çünkü promptun tamamı baştan elimizde. Hiçbir token bir diğerini beklemiyor. Sonra decode başlıyor. Tokenlar artık teker teker üretiliyor. Burada paralellik kayboluyor çünkü her yeni token bir önceki token üretilmeden var olamıyor. Model T'inci token'ı üretmek için T-1. token'ın ne olduğunu bilmek zorunda. İşte bu yüzden decode doğası gereği sıralı.
Ekrandaki çizgiye dikkat et. Her yeni token üretilirken kendinden önceki bütün geçmişe bakıyor. O çizgi tam olarak şunu gösteriyor. Her dekod adımında okunan ve giderek büyüyen bir geçmiş. Bu geçmiş bizim KV cache'imiz. Şimdilik sadece ismini koyuyoruz. Videonun sonunda neden bu kadar kritik olduğuna döneceğiz ve bir sonraki videoyu tamamen ona ayıracağız. Özetlemek gerekirse prefil paralel çalışır, compute ağırlıklıdır ve time to first token'ı belirler. Decode ise sıralı çalışır, memory ağırlıklıdır ve time per output token'ı belirler. Bu 4 kelime paralel, compute, sıralı, memory bu videonun anahtarı. Ve şunu unutma, aynı model, aynı ağırlıklar. Hiçbir şey değişmiyor. Ama bu iki faz donanım üzerinde bambaşka davranıyor. Bir serving tekniğiyle karşılaştığında ilk soracağın şey şu olmalı. Bu prefile mi dokunuyor, decode'a mı? Bu soruyu netleştiremiyorsan o tekniği henüz tam anlamamışsın demektir. Şimdi prefil fazına yakından bakalım. Prefil modelin promptu okuyup sindirdiği aşama. Prefil bütün end prompt token'ını birlikte tek bir paralel geçişte modelden geçirir. Her transformer katmanında model bütün prompt pozisyonları için attention ve feed forward çıktısını hesaplar. Attention içinde hidden state'ler query, key ve value'ya projekte edilir. Bu geçiş sırasında model her token için hesapladığı key ve value tensorlarını saklar. Yani prefil başlangıç KV cache'ini oluşturur. Bu cache decode sırasında tekrar kullanılacak. Prefil aslında bu yüzden iki iş yapıyor. Hem ilk token'ı üretiyor hem de gelecekteki bütün decode adımları için zemini hazırlıyor. Ve prefilin sonunda model ilk output token'ını üretir. Yani prefilin 3 çıktısı var. Prompt için hidden state'ler, bütün prompt token'ları için başlangıç KV cache'i ve ilk token'ı seçmek için kullanılan logitler. Kaba ama çok kullanışlı bir zihinsel model şu. Prefil maliyeti model boyutu ile prompt uzunluğunun çarpımı ile orantılı. Çok sayıda token'ı birlikte işlediğin için ortaya büyük matrix çarpımları çıkıyor ve bu GPU için ideal bir iş. Çünkü GPU'ya bol miktarda paralel iş veriyorsun. Bunun pratik sonucu şu. Prompt ne kadar uzunsa ilk token gelmeden önce yapılması gereken hesap o kadar artar. Dolayısıyla bekleme süresi uzar. Çok uzun kontekstli promptlarda ilk token'ın gelmesinin neden geciktiğini bu açıklıyor. RAG sistemlerinde uzun retrieve edilmiş metinler gönderdiğinde hissettiğin o ilk bekleme tam olarak prefil maliyeti. Şimdi decode fazına geçelim. Prefil ilk token ürettikten sonra model decode loop'una girer ve cevabın geri kalanını burada üretir. Her adımda model bir önceki token'ı ve o ana kadar oluşmuş KV cache'i girdi olarak alır. Matematiksel olarak T adımında model bir sonraki token'ın olasılığını hesaplıyor. Yani bir sonraki token hem orijinal prompt'a hem de o ana kadar üretilmiş bütün token'lara bağlı. Model bu adımda tam olarak yeni bir token hesaplar. Sadece en yeni token için query, key ve value üretir. Sonra cache'deki eski key value'ları okur. Bunların üzerinden attention hesaplar. Logitleri üretir, bir token seçer ve o yeni token'ın key ile value'sunu cache'e ekler. Yani her adımda cache biraz daha büyüyor. Bu döngü bir stop token'ı gelene kadar, maksimum uzunluğa ulaşılana kadar ya da sunucu durdurana kadar devam eder. 100 token'lık bir cevap bu döngünün 100 kez dönmesi demek. Üretimin otoregresif olması işte bu. Her token kendinden önceki her şeyin üzerine kuruluyor. Bu yapı decode'u sıralı yapan şey ve bu sıralılık daha sonra göreceğimiz bütün scheduling problemlerinin kaynağı. Önemli sonuç şu: T'inci token, T-1. token var olmadan üretilemez. Prefili istediğin kadar paralelleştirebilirsin ama decode'un kendi içindeki bu sıralılığı ortadan kaldıramazsın. Ve uzun cevaplarda toplam süreyi belirleyen şey bu küçük adımın yüzlerce kez tekrarlanması. Prefil bir kez çalışır, decode ise küçük bir adımı çok kez tekrarlar. İki fazı tek bir tabloda karşılaştıralım. Her satırı tek tek açacağım ve her birinin neden önemli olduğunu söyleyeceğim. Girdi tarafında prefil bütün prompt alır. Decode ise sadece bir önceki token'ı ve KV cache'i alır. Decode'un girdisinin bu kadar küçük olması az sonra göreceğimiz verimsizliğin kökeni. Adım başına prefil çok sayıda token işler. Decode ise tek token işler. Bu fark GPU'nun ne kadar paralel iş bulabildiğini doğrudan belirliyor. Paralellik açısından prefil sekans boyunca yüksek paralellik sağlar. Decode ise zaman içinde sıralıdır. Bir adım bitmeden bir sonrakine başlayamaz. Çıktı tarafında prefil ilk token'ı ve başlangıç KV cache'ini üretir. Decode sonraki token'ları üretir ve cache'i her adımda biraz büyütür. Kullanıcının hissettiği metrik prefil için time to first token, decode için time per output token ya da inter-token latency. Aynı sistemde bu ikisi tamamen ayrı şekilde davranabilir. Biri iyiyken diğeri kötü olabilir. Ve en kritik satır bottleneck. Prefil compute throughput ile sınırlı. Decode ise memory bandwidth ile sınırlı. Bu satır o kadar önemli ki bir sonraki birkaç slaytta sadece bunun ne demek olduğunu donanım seviyesinde açıklamaya ayıracağız. Şunu da ekleyeyim. Bu iki fazın farklı davranması scheduling açısından da sorun yaratıyor. Uzun bir prefil devam eden decode'ları bloklayabiliyor ve çok sayıda küçük decode adımının verimli olması için bunların birlikte batchlenmesi gerekiyor. Bu problemleri ve çözümlerini sonraki videolarda göreceğiz.
Kullanıcı gecikmeyi tek bir sayı olarak hissetmez. 2 metrik önemli ve bu ikisi ayrı faza karşılık geliyor. Birincisi time to first token. Modelin cevaba ne kadar hızlı başladığını ölçer. 3 şey tarafından belirlenir. Kuyrukta bekleme süresi, tokenization ve prefill. Yani basitçe TTFD yaklaşık olarak Q time artı tokenization artı prefill süresi. Kullanıcı açısından bu ekrana ilk harfin düşmesi. İkincisi TPOT yani time per output token. Cevap başladıktan sonra tokenların ne kadar hızlı geldiğini ölçer. Tamamen decode tarafından belirlenir. Intertoken latency de aynı şeyin başka bir adı. Bir isteğin zaman çizelgesi tam olarak böyle görünüyor. Başta bir blok var, bu prefill yani TTFD. Ondan sonra her bir token için eşit aralıklı bir adım geliyor. Bunların her biri TPOT. Gördüğün gibi prefill bir kere oluyor, decode ise tekrar tekrar. Bunu tek formülde toparlarsak toplam gecikme yaklaşık olarak TTFT artı üretilen token sayısı M çarpı TPOT. Bu formül neden iki fazı da ayrı ayrı optimize ettiğimizi gösteriyor. Prefill yavaşsa sistem geç açılıyormuş gibi hissettirir. Decode yavaşsa cevap ağır ağır akar. Üstelik production'da sadece ortalamaya değil P95 ve P99 değerlerine bakmak gerekiyor. Çünkü kötü bir kuyruk gecikmesi ortalamada görünmeyebilir ama kullanıcı deneyimini bozar. Bir de şu var, latency ile throughput çoğu zaman birbirine ters çalışır. Düşük latency hemen çalıştırmayı ister, yüksek throughput ise batchlemeyi ister. Bu gerilimi ileride daha detaylı konuşacağız. Prefill'in neden compute bound, decode'un neden memory bound olduğunu anlamak için bir adım geri gidip GPU'nun nasıl çalıştığına bakmamız gerekiyor. Bir GPU tek bir şey değil, birlikte çalışması gereken iki ayrı alt sistem. Birincisi compute yani hesaplama birimleri. Çarpma, toplama, fonksiyon uygulama. Bunu FLOPS ile ölçeriz. Örnek vermek gerekirse 80 GB'lık bir A100 GPU 312 TFLOPS hesap gücüne sahip. Yani saniyede 312 trilyon işlem. İkincisi veri taşıma yani memory. Ağırlıkları, activation'ları ve KV cache'i High Bandwidth Memory'den yani HBM'den hesaplama birimlerine taşımak. Bunu bandwidth ile ölçeriz. Aynı A100 GPU'da bu yaklaşık saniyede 2 TB. Buradaki kritik asimetriyi görmen lazım. GPU aritmetiği veriyi taşıyabildiğinden kabaca 150 kat daha hızlı yapabiliyor. Yani hesaplama birimleri çok güçlü ama onları besleyecek veri yeterince hızlı gelmezse o güç boşa gidiyor. Ve performans bu ikisinin minimumudur. Hangi alt sistem yavaşsa adımın hızını o belirler. Eğer bottleneck memory ise daha fazla FLOPS eklemek hiçbir işe yaramaz. Bu basit görünen cümle donanım seçiminden optimizasyon seçimine kadar her şeyin temeli. Hangi alt sistemin bottleneck olduğunu tek bir oran belirliyor. Bu oranı anlarsan herhangi bir kernel'ın compute bound mı, memory bound mu olacağını önceden söyleyebilirsin. Bu oran arithmetic intensity. Yapılan FLOPS miktarının memory'den taşınan byte miktarına bölümü. Birimi FLOP bölü byte. Sade haliyle sorduğu şu. Memory'den çektiğin her byte başına kaç işlem yapıyorsun? Bu oran yüksekse veriyi verimli kullanıyorsun. Düşükse veriyi taşıyıp çok az iş yapıp bırakıyorsun. Her GPU için bir kritik eşik var. Buna reach point diyoruz. Reach point eşittir tepe hesap gücü bölü tepe bandwidth. A100 için bu yaklaşık 156 FLOP bölü byte. Bunu roofline modeli denilen bir grafikle gösterebiliriz. Roofline'ın tam grafiğini ve matematiğini repodaki compute vs memory bölümünde bulabilirsin. Kuralı söyleyeyim. Bir kernel'ın aritmetik intensitesi reach point'in üstünde ise compute bound oluruz. GPU hesap yapmakla meşguldür. Bottleneck FLOPS'tur. Altındaysa memory bound oluruz. GPU veriyi bekler durumdadır. Bottleneck bandwidth'tir. A100'de 156'nın altındaki hiçbir kernel compute bound olamaz. Ne kadar çok FLOP istesen de memory tarafından sınırlanır. Şimdi bu oranı iki fazımıza uygulayalım. Önce prefill. Prefill aynı anda çok sayıda token işliyor. Bunun ne anlama geldiğini bir katman üzerinden somutlaştıralım. Diyelim ki 4096 çarpı 4096'lık bir weight matriximiz var. Bu matrix yaklaşık 16.7 milyon parametre. BF16 veri formatında 2 byte'dan yaklaşık 33.5 MB. Prefill'de bu matrix'i memory'den bir kere yüklüyorsun ama onu n tane token için kullanıyorsun. 512 tokenlık bir promptta hesap n ile çarpılıyor ama yüklenen byte sabit kalıyor. Yani aritmetik intensity yükseliyor. Sonuç büyük matrix çarpı matrix işlemleri, yüksek aritmetik intensity ve dolu çalışan çekirdekler. Bottleneck FLOPS oluyor. Compute yükü neredeyse tavanda, çekirdekler gerçekten iş yapıyor. Memory beklemesi ise düşük. Prefill sırasında GPU verdiğin işi rahatça çeviriyor, veriyi beklemekte çok vakit kaybetmiyor.
Sayıyla netleştirelim. 512 tokenlık bir promptta o katmanın aritmetik intensity'si yaklaşık 512 envelop bölü byte çıkıyor. A100'ün reach point'i ise 156. Yani 512 eşiğin epey üstünde. Eşiğin üstünde olduğu için prefil rahatça compute bound. Prompt ne kadar uzarsa bu oran o kadar yükselir ve prefil o kadar compute bound olur. Bu sayıların tam türetimini ve roofline grafiğini repodaki compute vs memory bölümünde bulabilirsin. Şimdi aynı oranı decode tarafından inceleyelim. Tablo tamamen tersine dönüyor. Decode tek token üretiyor. Aynı 4096x4096'lık weight matrixini tekrar düşünelim. Bu sefer onu tek bir token vektörüyle çarpıyorsun. Yüklenen byte yine 33.5 MB ama yapılan hesap sadece bir tokenlık. Yani matrix çarpı matrix değil, matrix çarpı vektör yapıyorsun. Çok büyük bir veriyi yükleyip çok küçük bir hesap yapıp bırakıyorsun. Üstelik bu her katmanında her adımda tekrarlanıyor. Aritmetik intensity dibi vuruyor, çekirdekler boşta kalıp HBM bandwidth'ini bekliyor. Compute yükü çok düşük. Çekirdekler aslında neredeyse boşta. Memory beklemesi ise tavanda. Decode'un memory bound olmasının sebebi tam olarak bu. Daha fazla envelopes'a sahip bir GPU tek başına decode'u hızlandırmaz. Asıl mesele bandwidth. Sayılarla bakalım çünkü buradaki uçurum gerçekten büyük. Tek bir decode adımı o katmanda yaklaşık 1 envelop bölü byte çalışıyor. Reach point yine 156. Yani decode eşiğin %1'inin bile altında. Derin şekilde memory bound. Şimdi tüm modele bakalım. A100'de 8 milyar parametreli Llama 3.1'in 16 GB'lık ağırlıklarını memoriden okumak yaklaşık 8 milisaniye sürüyor. Oysa o tek token aritmetiği sadece 0.05 milisaniye. Yani GPU adımın %99'undan fazlasında veriyi bekliyor, hesap yapmıyor. Bunun bir sonucu da şu. Nvidia SMI'de gördüğün yüksek GPU utilization yüzdesi seni yanıltabilir. O yüzde çekirdeklerin meşgul olduğunu gösterir ama meşgulken aslında veriyi beklediğini göstermez. Doğru metrik MFU yani Model Envelopes Utilization. Tek istekli decode'da bu çoğu zaman %1'in altında. Peki bunu nasıl düzeltiriz? Batching ile. Aynı ağırlık yüklemesini birden çok isteğin token'ı arasında paylaştırırsan aritmetik intensity yükselir. Kabaca batch boyutu kadar. A100'de decode'un compute bound olması için batch boyutunun yaklaşık 150'yi geçmesi gerekiyor. İşte bu yüzden batching sadece bir throughput stratejisi değil, aynı zamanda GPU kullanımını geri kazanmanın yolu. Bu konuyu Continuous Batching videolarında ayrıntılı işleyeceğiz. Bütün bu sayıları akılda tutmak için basit bir benzetme kullanalım. Prefil açık bir otoyol gibi. Araba sonuna kadar basıyor. Bol miktarda iş var, önünde engel yok, motor tam gücünde çalışıyor. Decode ise şehir trafiği gibi. Dur, kalk, bekle. Motor gayet sağlam ama yol ilerlemeye izin vermiyor. Trafikteki o bekleme GPU'nun veriyi beklemesi. GPU burada Ferrari, iş yükü ise yol. Aynı araba farklı yolda farklı hız veriyor. Ve trafiği biraz olsun açmanın yolu az önce konuştuğumuz gibi aynı sefere daha çok yolcu bindirmek yani batching. Şimdi anlattığımız her şeyi tek bir gerçek örnekle toplayalım. Modelimiz Llama 3.18 milyar. 32 katmanı var, 8 kV head'i var, head boyutu 128 ve BF16 kullanıyoruz. Promptumuz 512 token, bütün sayılar bu konfigürasyona ait. Prefil tarafına bakalım. Bir forward pass'in kabaca maliyeti parametre sayısının 2 katı kadar envelopes per token'dır. 8 milyarlık bir modelde bu token başına yaklaşık 16 milyar envelopes eder. 512 tokenlık promptu çarptığımızda yaklaşık 8.2 trilyon envelopes çıkıyor. İlk token gelmeden önce yapılan iş bu. Tek seferlik yoğun bir compute patlaması. A100'ün hesap gücüne bölersek saf aritmetik onlarca milisaniye sürer. Aynı anda model bu istek için bir KV cache yazıyor. Formüle bu değerleri koyduğumuzda 512 token için yaklaşık 67 MB çıkıyor. Bu iş kullanıcının gördüğü time to first token'ı belirliyor. Adım başına compute çok küçük. Ama az önce gördüğümüz gibi her adımda model yine bütün 16 GB ağırlığı ve o ana kadarki KV cache'in tamamını okumak zorunda. A100'de bu adım başına yaklaşık 8 milisaniye demek. Bütün bunlar time per output token'ı belirliyor. Yani aynı istek iki ayrı maliyet profili. Önce tek bir compute patlaması, ardından uzun bir memory bound adımlar kuyruğu. Prefil ile decode arasındaki bütün fark bu iki sayı setinde özetleniyor. Bu örneği aklında tut, bu serideki her optimizasyonun ne yapmaya çalıştığını bu iki kolona bakarak anlayabileceksin. Bu iki fazı birbirine bağlayan tek bir şey var, KV cache. Bu videoyu kapatmadan önce onun neden bu kadar önemli olduğunu görelim. Çünkü bir sonraki videoyu tamamen buna ayırdım. Prefil KV cache'i yazar, decode okur ve her token'da biraz daha büyütür. İki fazın paylaştığı ortak durum bu. KV cache neden var? Çünkü olmasaydı her decode adımında geçmişteki bütün tokenların key ve value'larını baştan hesaplamamız gerekirdi. O zaman toplam iş 1 artı 2 artı 3 artı derken t'ye kadar giderdi. Yani yaklaşık t kare büyürdü. Bu uzun çıktılarda kabul edilemez. KV cache tam olarak bunu çözüyor. Geçmişi bir kere hesapla, sakla, sonra her adımda tekrar kullan. Yani KV cache aslında compute'u memory ile takas ediyor. Ekranda eklenen her blok yeni tokenları temsil ediyor. KV cache token sayısıyla doğru orantılı büyüyor.
Yani sekans 2 katına çıkarsa cache de 2 katına çıkar. Ve bu sadece tek bir istek için. Eş zamanlı istek sayısı arttıkça toplam KV memory de o oranda artıyor. Somut bir sayı vermek gerekirse Llama 3.18 milyar parametrede 4096'lık bir istek yaklaşık yarım GB KV cache tutar. Ağırlıklar 16 GB olduğuna göre yaklaşık 32 eş zamanlı istekte KV cache model ağırlıkları kadar yer kaplamaya başlar. İşte bu yüzden KV cache bir GPU'da kaç isteği aynı anda servis edebileceğinin asıl sınırı haline geliyor. Model ağırlıkları GPU'ya sığsa bile çok sayıda uzun isteğin KV cache'e sığmayabilir. Bu da page attention, prefix caching, KV cache quantization gibi tekniklerin neden var olduğunu açıklıyor. Bu konu kendi videosunu hak edecek kadar büyük. Bir sonraki videoda sadece KV cache'i en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Bu videodan çıkarman gereken pratik şey şu. Bundan sonra bir serving optimizasyonu ile karşılaştığında ister bir paper'da ister bir blog yazısında kendine 3 soru sor. Bu 3 soru dağınık tekniklerin arasında kaybolmanı engeller. Birincisi hangi fazı belirliyor? Prefill mi, decode mu yoksa ikisi mi? Bir teknik açıklaması bunu net söylemiyorsa dikkatli ol. İkincisi hangi bottleneck'e dokunuyor? Compute mu, memory mi? Var olmayan bottleneck'i çözen bir optimizasyon sana hiçbir şey kazandırmaz. Memory bound bir decode'a daha fazla flops eklemek bunun klasik bir örneği. Üçüncüsü hangi metriği iyileştiriyor? Time to first token mı? Time per output token mı? Yoksa throughput mu? Biri inference hızlandırır diyorsa ama hangi metriği kastettiğini söylemiyorsa o ifade eksiktir. Throughput'u 2 katına çıkaran bir teknik P95'te TTFT'ye hiç dokunmayabilir. Bu üç soruyu cevaplayabildiğinde dağınık teknikler anlamlı bir sisteme dönüşüyor. Bu serinin geri kalanı boyunca her optimizasyonu tam olarak bu üç eksen üzerinde konumlandıracağız. Toparlayalım. Tek bir istek iki fazdan oluşuyor. Prefill promptu paralel işliyor, compute bound çalışıyor ve TTFT'yi belirliyor. Decode token üretiyor, memory bound çalışıyor ve TP-OT'yi belirliyor. Aralarındaki farkın kaynağı arithmetic intensity. Prefill reach point'in üstünde, decode ise çok altında. İkisini de KV cache birbirine bağlıyor. Bir sonraki videoda doğrudan KV cache'in içine gireceğiz. Decode'u mümkün kılan mekanizmanın bu olduğunu ve aynı zamanda bir GPU'ya kaç istek sığdırabileceğimizin de en büyük kısıtı olduğunu detaylıca göreceğiz. Ondan sonraki videoda da bu teoriyi gerçek kodla ve gerçek donanımda benchmarklarla doğrulayacağz. Yani prefill'in lineer, decode'un düz olduğunu, KV cache'in teorik formülle örtüştüğünü kendi gözlerimizle ölçeceğiz. Bu konunun yazılı hali, tüm matematiği, örnekleri ve okuma listesi ile birlikte açıklamadaki repoda. Faydalı bulduysan repoya göz atabilirsin. İlk videodan hızlı bir giriş oldu ve konular karışık geldiyse hemen bırakma. İleride bütün bunların tekrar üstünden geçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.